Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün belki de yayıncılık tarihimin en özel videolarından bir tanesini çekiyorum. Bugün tarihlerden 8 Aralık 2024. Bugün bir milattı. Suriye'de yaşananlar malumunuz. Suriye'yi yıllardır sömüren, yıllardır Suriye halkını görmezden gelen katil Esad rejimi bugün itibariyle artık resmen Suriye'den defolup gitti. Esad nerede, ne yapıyor şu an, Türkiye'den açıklamalar ne yönde, onların hepsine bugün göz atacağız. Fakat bugünkü ilk konu başlığımızda ben özellikle de geçmiş Suriye harekatlarımızda, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında şehit olan tüm askerlerimiz için sizden bir Fatiha rica edeceğim. Gerçekten de bugün çok önemli bir milattı. Çok vatan evladını kahpece saldırılar sonucunda ne yazık ki şehit vermiş olduğumuz bir Suriye'ydi. Suriye aslında bize hiç yabancı değildi. Çok emek verdik. Oraya çok büyük bedeller ödemiştik. Bugün itibariyle şehitlerimizin artık gönlü ferah. Artık şehitlerimizin intikamını aldık diyebiliriz. Videomuza geçmeden önce şehitlerimiz için sizden bir Fatiha rica etmek istedim diyorum ve bugün ilk olarak kıymetli dostlar birazcık karışık olacak haberlerimiz. O kadar çok gelişme var ki ilk olarak mesela o zaman bir güncel son durum haritasına bir göz atalım mı? Tabii şimdi Suriye rejiminin orduyu feshetmesiyle birlikte dün gece saatlerinde çok büyük bir alan belki de saatler içerisinde artık yeni Suriye ordusunun kontrolüne girdi. Suriye Milli Ordusu değil veyahut da işte eski adıyla Özgür Suriye Ordusu değil. Artık yeni adları Yeni Suriye Ordusu. İsterseniz haritada karşımıza gelsin. Son durum neymiş? Türkiye'nin hedefindeki o noktaları ben biliyorum. Onlara da bir göz atalım. Ne kadar uzaktayız mesela Rakka'ya? Ne kadar uzaktayız Aynel Arab'a? Oralara bir göz atalım. Detaylar şu an sizlerle. Suriye'deki son durum bu şekilde. Tekrardan belirtmek istiyorum. Buradaki yeşil bölgelerin ismi değişti artık. İsmi Yeni Suriye Ordusu. Kıymetli dostlar, Suriye Milli Ordusu değildi. Bugün sabah itibariyle ismi değişti. Devamında kıymetli dostlar görmüş olduğunuz sarı bölgelerde ise YPG, PKK varlığı kısa süreliğine şu anlık mevcut diyebilirdik. Yeni Suriye Ordusu Rus Hümeynim hava üssüne 12 kilometre uzaklıktaki Laskiye'ye bugün artık öğle saatleri itibariyle girmişti. Rus ordusunun üssü tahliye etmeye başladığı belirtilmekteydi. Münbiç yani 2 saat içerisinde falan kontrol altına alındı. Bu gerçekten de büyük bir başarıydı. Zaten sosyal medya haberlerimizde YPG, PKK teröristlerin Münbiç'ten nasıl kaçtığına yakından göz atacağız. Devamında Aynel Arap. Aynel Arap böyle gözümüze gerçekten de batıyor. İnşallah Münbiç bugün alındı ya. Devamında yarın veya yarından sonra da artık Aynel Arap'ın da kontrol altına alınması beklenmekte. Hemen devamında Rakka kalıyor. Rakka'da da Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemlerde Yeni Suriye Ordusu'nun bir harekatla orayı da kontrol altına alması beklenmekte. Münbiç dediğim gibi bugün Allah'a şükür halloldu. Devamında Aynel Arap kaldı ve son olarak da Kamışlı. Kamışlı bölgesinden de YPG, PKK kovulduktan sonra Allah izin verirse artık sınırımızdaki terör tehdidi yani büyük bir ölçüde engellenmiş olacak. Bundan sonraki süreçte özellikle de Türkiye destekli Yeni Suriye Ordusu'nun gerek işte Aynel Arap gerek Kamışlı, Rakka taraflarına büyük operasyonlar yapması beklenmekte. Zaten YPG, PKK'lılar da neye uğradığını şaşırmış vaziyette. Onlar iyiydi. Esad onlara her türlü arkayı desteği çıkıyordu. Fakat Esad bir gecede düşünce Suriye'de onlar da ne olduk deyip böyle şaşırıp kaldılar. Durum bu şekilde sağdan. Devamında bugün sabah saatlerinde tabii Türk devlet aklı tıkır tıkır işleyen planları sonucunda sabah saatlerinde Sayın Hakan Fidan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Kenara köşeye not ettim. Neler söyledi Hakan Fidan, yakından bir göz atalım. Bugün sabah saatlerinde artık Şam'ın tamamen düşmesiyle Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle birlikte Yeni Suriye Devleti kurulmuştu. Kıymetli dostlar, Hakan Fidan'ın konuşmalarından satır başlarını sizler için özetledim. Hakan Fidan dedi ki Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Türkiye Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem veriyor. Ülkelerini terk etmek zorunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler. Kapsayıcılar ilkesinden hiçbir zaman taviz verilmemeli. Bölgede ve bölge dışındaki tüm aktörlerin sakin biçimde hareket etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı. Terör örgütleri DAEŞ ve PKK'nın bu süreçte bir kazanım sağlamaması için mücadele etmeliyiz. Suriye'de yeni hükümetin tüm tarafları kapsayıcı şekilde hareket etmesi gerekir. Biz bölgede barışın tesisi için elimizden geleni yapacağız.
bölgesel aktörlerle işbirliğimizi devam ettireceğiz diyordu. Hakan Fidan açıklamalarının devamında eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın nerede olduğunu biliyor musunuz sorusuna bununla ilgili herhangi bir yorum yapamam, muhtemelen Suriye dışındadır cevabını vermişti. Sayın Bakanımızın bugünkü açıklamalarında iki tane odak noktası vardı. Onlardan bir tanesi Suriye'de evet bundan sonraki süreçte yeni bir düzen kurulacak ama yeni kurulacak bu düzende asla ama asla YPG, PKK o masada oturmayacak. Kürtlerden bahsediyoruz. Muhaliflerin içerisinde de Kürtler var. Onlar söz sahibi olacak diyordu. Yani ayrı böyle kendi başına bir Kürt devleti, böyle bir oluşuma asla Türkiye izin vermeyeceğin mesajını vermişti. Devamında Hakan Fidan Esad konusunda da biz Esad'a bundan aylar önce ulaşmaya çalıştık. Gel bak oturalım, konuşalım, adam akıllı bir şekilde muhalifleri de dinle, ülken parçalanmasın demiştik. Ama o bizi gale almadı. Yaklaşık zaten 2-3 gündür. Esad dünyada çalmadık kapı koymadı. Herkesi aradı. Aynı zamanın Paşinyan'ı gibi. Paşinyan'ı hatırlarsanız Karabağ Harekatı'nda büyük bir hezimete uğrayınca o da böyle direkt telefona sarılmıştı. Yani Paşinyan'ı yine telefonla açan vardı. Az buçuk Fransa falan ama kıymetli dostlar bu kez Esad'ın telefonlarına kimse dönmedi. Rusya'dan zaten beklediği ümidi kesmişti. Rusya açık bir şekilde biz Esad'a destek vermeyeceğiz çünkü Şam kuvvetleri kendisini savunmuyor bile demişti. Ruslardan gelecek destek yatınca en son şaka gibi gelecek ama ABD'den, İsrail'den bile medet bekledi Esad. Dün gece saatlerine kadar. Mesela ABD'ye demiş ki işte ben bölgedeki Rus ve işte İran destekli Şii grupları Suriye'den kendi topraklarından çıkartayım. Sen de gel benim işte rejimimi sağlamlaştır. Beni iktidarda tut diye bu şekilde teklifler götürmüş. Fakat zaten açık bir şekilde Esad bu teklifi götürmeden Trump Suriye bizim meselemiz değil, Suriye ile ilgilenmeyeceğiz açıklamasını yapmıştı. Kısacası kıymetli dostlar Türkiye'nin çağrılarına zamanında kulak tıkayan Esad bugün bu şekilde İyi ki de devrilmiş oldu. Suriye'de yeni bir bahar aslında bugün itibariyle başlamış oldu. Hemen devamında kıymetli dostlar sizlerle birlikte sosyal medyada dikkatimi çeken gelişmelere uzanacağız. Tekrardan belirtiyorum. Böyle konudan konuya atlıyor gibi olabiliriz birazdan. Vallahi benim bir suçum yok çünkü sağdan gelişmeler gerçekten o kadar çok ki birbiriyle ister istemez karışıyor. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün neler yaşandı Suriye'de hep birlikte öğrenelim. Bugün o zaman ilk olarak bir mesela Rakka bölgesine gidelim mi? Hani sabah saatlerinde artık yeni Suriye ordusu yönetimi devraldıktan sonra kıymetli dostlar özellikle de Suriye halkı YPG PKK'nın işgali altında bulunan bölgelerde çok büyük bir cesaret sergileyerek görmüş olacağınız üzere mesela Rakka bölgesinde halk YPG PKK'ya ait askeri tesisi ateşe veriyor. Daha sonrasında tabi bu yangını söndürmek için YPG PKK'lılar itfaiye gönderdiğinde Rakkalı gençler yangını söndürmek için gelen itfaiyeyi bu şekilde taşlıyordu. Daha durun YPG PKK'lılar sadece Rakka'dan kovulmadı bugün. Çok garip görüntüler var. Devamında hep birlikte bir Esad'ın o lüks araç koleksiyonuna gidelim mi? Halkı sefalet içinde ülkeden ülkeye gezerken her yerde mülteci konumuna düşmüşken Esad kıymetli dostlar görmüş olacağınız üzere son model araçlarla ta böyle babasından kalma Ferrari'ler, abisinden kalma Ferrari'ler yeni Ferrari'yi de almış. Bu şekilde bugün yeni Suriye ordusu güçlerince görüntülenmişti. Tabi Sultan Murat Tugay'ı bugün sabah saatlerinde Münbiç operasyonunun başladığını açıklamıştı. Kıymetli dostlar Sultan Murat Tugay'ı bu duyuruyu yaptıktan yaklaşık bir saat sonra Münbiç YPG PKK terör örgütünden kurtarılmıştı. Hani o dilimizden düşmeyen Münbiç var ya yani çok kısa bir süre içerisinde terör örgütü YPG PKK'dan kurtarılmıştı. Burada da görmüş olacağınız üzere Münbiç şehir merkezindeki yeni Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçmiş olduğu anları görmektesiniz. Tabi Münbiç'te böyle hazırlıksız yakalanan YPG PKK'lı teröristler de vardı. Onlar da bu şekilde tek sıra fincan takımı gibi dizilmişlerdi. Tabi bugün Dışişleri Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz X platformundan çok dikkat çekici bir paylaşımda bulunmuştu. Şimdi müziği teliften dolayı koyamayacağım ama Kurtlar Vadisi müziği arka planda önümüzde ise görmüş olacağınız üzere şanlı Türk bayrağı. Yani aslında Nuh Yılmaz
tıkır tıkır Türklerin devlet aklının, Türk dış politikasının başarıyla işlediği mesajını bu şekilde vermekteydi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan yıllar önce demişti ya, Allah nasip ederse Suriye'ye gideceğiz, Şam'a gideceğiz ve Şam Emevi Camii'nde namazlar kılacağız diyordu ya. Kıymetli dostlar, bugün sabah saatlerinde Suriyeli muhalifler Şam Emevi Camii'nde bu şekilde görülmüşlerdi. Şam'ın düşmesiyle birlikte Laskiye'nin kuzeyindeki Türkiye ile olan Kasap sınır kapısı. Hani Esad rejiminin Türkiye ile sınır noktası vardı ya, hemen böyle Hatay'ın alt kısımlarında. İşte o sınır kapısı Suriyeli muhaliflerin de kontrolüne geçmişti. Görmüş olacağınız üzere hemen karşı taraf Türkiye'ydi. Artık yeni Suriye ordusunun personeli bu şekilde yeni Suriye bayrağını asmaktaydı. Devamında Suriyeli muhaliflerin zaferi sonrasında halk yıkılan Esad heykellerinin üzerinde bu şekilde şehir turu yapmaktalardı. Suriye'de kısacası çok büyük bir coşku hakimdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 2011 yılında atmış olduğu tweet yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan 16 Eylül 2011 tarihinde diyordu ki, şunu unutmayın, Suriye'de de halkına zulmedenler ayakta kalmayacaktır ifadelerini kullanmaktaydı. Esad'ın akıbeti, Esad'a ne oldu? Esad'a çok farklı iddialar var. Bir taraf diyor ki Esad Rusya'nın koruması altına girdi. Diğer taraftan ise Esad'ın dün gece Şam'dan kaçarken uçağının düştüğü belirtilmekte. Mesela bu görmüş olduğunuz Flight Radar görüntülerinde Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait Ilyushin 76T tipi uçağın Ramel Ens yerleşim yeri bölgesinde irtifası 3,6 kilometreden 1 kilometreye düştükten bir süre sonra radardan kaybolduğu bildirilmekteydi. Büyük ihtimalle kıymetli dostlar Esad Rusya'ya kaçtı ama uçağının düştüğü iddiaları da bu şekilde dolanmaktaydı. Yani Esad büyük ihtimalle Rusya'da. Şimdi devam ediyoruz sosyal medya haberlerimizde. Burada kısaca bir araya girdim. Şimdi evet, yıllardır, yani yaklaşık 13-15 sene olmuş. 13-15 senedir Suriye iç savaşı münasebetinden dolayı Türk halkı gerçekten de çok büyük bir fedakarlık örneği sergiledi. Türk halkı oradan gelen Suriyeli göçmenlere iyisiyle kötüsüyle bir şekilde kucak açtı. Tabii bir sürü iyi kötü dediğim gibi olaylar da duyduk. Fakat kıymetli dostlar, özellikle de bugün sabah saatlerinde karşımıza çok dikkat çekici görüntüler geldi. Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de doğup büyüyen çocuklar artık 15-16 yaşlarına gelmişti. Düşünebiliyor musunuz? Adamlar Suriyeliydi, ana babaları, ama kendileri topraklarını görmemişlerdi. Bugün mesela özellikle de o çocuklar ve Suriye halkı Türkiye hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye kısacası teşekkür ettiler. İsterseniz Türkiye sokaklarından Suriyelilerin kutlamalarına ilişkin görüntüler bir karşımıza gelsin. Çok iyi oldu. Çok mutluyuz. Buradaki herkes de mutlu. Bütün dünya zaten bunu biliyor. Artık da yani ülkemize dönmenin bir vakti geldi yani. Herkes bunu biliyor. Biz de hazırız buna. Hazırlandık, hazırdık, biliyor. Yani artık bitti. Artık dönüyoruz Allah izniyle en yakın zamanda. Yani Türkler de çok iyiydi vallahi, hepinizi özleyeceğiz. Yani hele bu sokakları biz burada büyüdük, tamam mı? Küçük yaşta geldim ben buraya, burada büyüdüm. Yani artık oraya alışmam biraz zor olacak ama bayağı özleyeceğim ben burayı. Yani inşallah Allah izniyle aramızda dostluk bağı kalır. Gelir ziyaret edersiniz, dostluğumuzu görürsünüz. Biz de size çok ziyaret etmek isteriz yani o zamanlarda. Gelişen zamanlar içerisinde. Yani o yüzden hepinize çok teşekkür ediyoruz bu zaman içinde beraber olduğumuz için. Bazı sorunlar oldu tabii ki bizden de sizden de hani, ama çok mutluyuz yani siz bize güzel bir karşılama yaptığınız için. Öncelikle tüm Türkiye halkımıza teşekkür ederiz. 13 yıl boyunca bize baktınız. Sizi Suriye'mize bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Gidecek misiniz? Gideceğiz inşallah. Öncelikle tüm arkadaşlar dediği gibi tüm Türkiye'ye teşekkür ederiz. Bu mutluluğu kimseyle paylaşmayacağız. Bir tek Türk milletiyle paylaşacağız. Bu kadar. Gerisi sizde. Teşekkür ederiz. Türkler, milletler hep teşekkür ederim. Başın üstünde abi. Sağ olsun. Yani hangi yayını izlerseniz izleyin, kesinlikle hepsinin tek bir ortak noktası vardı. Suriyeliler Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve Türk halkına çok büyük müteşekkirdi. Hepsine teşekkür etmektelerdi. Devamında sadece kutlamalar Türkiye'de olmadı. Mesela Şam'da bugün bir tane restoranda, görüntüler şu an karşınızda, Suriyeliler zaferi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın klibi ve Dombra şarkısı eşliğinde kutlamaktalardı. Yani bundan sonraki süreçte elimizde kesin olan tek bir şey var ki yeni Suriye devleti ile Türk halkının çok böyle yadsınamaz, çok unutulamaz ilişkileri olacak. Size şöyle diyeyim kıymetli dostlar, artık Suriye'deki yeni hükümet
hükümetin belki de ikinci resmi dili Arapçadan sonra Türkçe olacak. Sizlere biraz önce gösterdim ya 15-16 yaşındaki o çocuklar. O çocuklar Türk okullarında eğitim gördü. O çocuklar Türk kültürünü öğrendi. Aslında Türkiye Esad'ı devirdikten sonra çok daha büyük bir şey de başarmış oldu. Kabul edelim, evet çok sıkıntılar çektik. Kendimden örnek vereyim. Bazı planlarım vardı, ertelemek durumunda kaldım diye. Mesela örnek veriyorum, bir şey yapacaksınız. Kira fiyatları almış başına gitmişti. Şu gerçek ki bundan sonraki süreçte Türkiye'de kira fiyatları bayağı bir dibe çakılacak. Bu kesin. Fakat bu faydası belki bizim için ama zararı da olacak. Zararı ne olacak? Şimdi işveren takipçilerimiz var, beni takip edenler. Belki işletmelerinde Suriyeli çalıştırıyorlar büyük ölçüde. Çünkü niye? Adamlar savaştan kaçtıkları için, yani biz gelmeseydik Esad zaten bizi öldürecekti. Ondan dolayı örnek veriyorum, bir tane işte tekstil atölyesinde 300-500 liraya günlük çalışırım diyordu. Bu insanlar Türkiye'deki tekstil atölyelerinde, Türkiye'deki yani her taraftaki her işte çalışıyorlardı zor olan. Şimdi onların gitmesiyle birlikte o işlerde doğal olarak bana kalacak, sizlere kalacak, Türk milletine kalacak. Türk milleti özellikle de halledilemez mi? Halledilir illaki ama yani kısa bir vadede en azından bir bocalamaya gireceğiz. Çünkü işçi gücü kaybı şu an dünyanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Almanya şu an belki de önümüzdeki yıllarda yani dünyanın ne tarafından kim gelirse gelsin herkese kapıyı açacak. Çünkü Almanya'da nüfus olmadığından dolayı, çalışacak nüfus olmadığından dolayı fabrikalar dahi kapanmış duruma geldi. Tabii önümüzdeki süreçte inşallah Türk halkı bunun da üstesinden gelecektir. Çünkü daha öncesinde Suriyeliler mi vardı? Yine biz bizeydik. Biz bize olduğumuzdan dolayı Allah'ın izniyle Türk ekonomisine de yine aynı şekilde deli gibi bir üretim vardı şu son dönemde. Birazcık belki Suriyeli kardeşlerimizin dönmesiyle bu üretim düşebilir ama Türk halkı, Türk milleti inşallah yani kaldığı yerden devam edecek ve ülkemiz üretime de devam edecek. İki taraf için de kısacası güzel oldu. Hem onlar artık gurbette değiller, kendi vatanlarındalar. Adam yani Halep'te ben bakıyorum, adam villada kalıyormuş. Türkiye'de zemin katta bir apartmanda kalıyor. Onlar için de iyi oldu, bizim için de iyi oldu. Gelişmelere devam edelim. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler geçtiğimiz aylarda bir röportaj yapmıştı Türk Gazeteci ile. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e denilmekteydi ki Esad'la eğer ki bir barışma olursa Milli Suriye ordusuna ne olacak diye bir soru yöneltmişti Türk Gazeteci. Devamında kıymetli dostlar Yaşar Güler sanki bugünleri mi gördüm be adam dercesine aynen şu ifadeleri kullanmıştı. Bugün ÖSO dediğiniz Özgür Suriye Ordusu. Zaten yarın da Suriye Cumhuriyeti'nin ordusu olacaklar. Yani bunları çok iyi düşünüp konuşmak lazım. Zaten az buçuk tahmin ettiğimiz şeyler doğru çıktı gibi. Devlet aklı kıymetli dostlar planları kısacası tıkır tıkır işletmiş. Bir şeylerin farkındaymışız. Dün gece saatlerinde mesela kısa bir video olarak paylaşmıştım. İşte eski İranlı bir tane devrim muhafızlarının başkan yardımcısı mı ne? Dün bir açıklama yapmıştı gece saatlerinde. Diyordu ki bu olaylardan yaklaşık 1,5-2 ay önce Türkiye'ye diplomatik yollardan ve Arap ülkelerine, bazı Arap ülkelerine sormuştuk ki ya hayırdır işte bir hareketlilik var işte İdlib civarlarında falan bir operasyon mu yapacaksınız diye sorduğumuzda Türk yetkililer ve bazı Arap ülkeleri hayır bu operasyon planlanmıyor cevabını vermişti. Özellikle de Hakan Fidan hayır operasyon planlamıyoruz demişti. Fakat bugün görmüş olacağınız üzere Şam elimizden gitti diyordu İranlı yetkili. Eğer ki onlara güvenmeseydik şu an bu durumda olmazdık. Keşke güvenmeseydik ifadelerini kullanmıştı. Sizlerle zaten paylaşmıştım. Burada kıymetli dostlar dikkat etmemiz gereken husus şu. Hep onlar mı yapacak ya? İran'a sorsanız PKK'ya, YPG'ye destek veriyoruz der miydi? Demezdi değil mi? Bugün de biz operasyondan haberdar değildik. Ama Allah var zaten özellikle de İdlib'de artık işler çığırından çıkmasaydı belki de bugün bir harekat planlanmamıştı. Ama onlar kaşındı artık. Yani Esad, Rus kuvvetleri, İranlı Şii milisler artık İdlib'deki halka nefes aldırmamaya başlamıştı. Yani baktık ki böyle olmayacak. Daha sonrasında harekete geçtik. Biz kimseyi de kandırmadık. Siz oyunu nasıl oynuyorsanız bundan sonraki harekette de biz de oyunu artık o kurallara göre oynayacağız. Biz sadece bunu öğrendik diyorum ve bugün dediğim gibi çok özel bir gündü. Benim yayıncılık hayatım boyunca da unutamayacağım bir gündü. Şükürler olsun Rabbim bugünleri bizlere gösterdi. Tekrardan Suriye'nin kurtarılışında çok büyük emeğe sahip olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şehidinden gazisine kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Gazilerimize de tekrardan acil şifalar dilediğimi belirterekten bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz.
Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.